Selam, Minnie Mouse tacımla karşılıyorum sizi bugün. Nasıl olmuş? Ben çok sevdim. Küçük kızlar bu modele bayılıyor. Nereden biliyorum derseniz 5-6 yıl kadar önce bu tacın tarifini ücretsiz olarak Instagram sayfamda paylaşmıştım. O dönemde de çok sevildi ve örüldü. Bugün en basit haliyle yeniden düzenledim sizler için ve bu videoyu hazırladım. Yapım ve dikim aşamalarını hep birlikte göreceğiz. Herkesin örebileceği çok sevimli bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de seversiniz. Hazırsanız başlayalım. Evet, her zamanki gibi önce malzeme bilgileriyle başlıyoruz. Ben %60 pamuk, %40 akrilik şöyle bir iplik kullanıyorum. 50 metresi 170 santim kadar kalınlığı hakkında bilgi verir size. Amigurumi örüyorsanız eğer oyuncaklarınızı ördüğünüz ipliklerle eşdeğer diyebilirim. Kırmızıda bunu kullanacağım. 2,5 milim tığ kullanacağım ve şöyle bir taca ihtiyacınız olacak etrafını dolamak için. Hazırsanız tacın çevresini örerek başlayalım. Şöyle kaldırdım malzemelerimi. Sihirli halka içine 5 sık iğne örerek başlıyoruz. Halkamı yaptım ve direkt örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Halkayı kapattım. İpliği sıkılaştırdım. Ve ilk ilmeğime battım. Tekrar sık iğne örüyorum. Spiral olarak örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. 2 3 4 5. Burada turları saymanıza gerek yok. Önemli olan, o yüzden ilmek belirleyici kullanmanıza da gerek yok açıkçası. Kaç sıra öreceğimizin herhangi bir önemi yok. Çünkü elimizde bir malzeme var ve onun büyüklüğünde örmemiz gerekiyor. Yani her ilmeğe bir tane sık iğne örerek devam edeceğim. Şunu bir göstermek istiyorum size. Şu şekilde bunu içine sokacağız. Yani şu kısmı hazırlıyoruz. Bakın tam şu an. Şimdi bu böyle komple tacımızı çevreleyene kadar örmeye devam ediyoruz. Her ilmeğin içine bir tane sık iğne. Evet, son bir tane daha sık iğne yaptım ve şimdi kontrolümüzü yapalım, olmuş mu? Şuradan şöyle dikkatlice. Zaten ucu girdikten sonra gerisi çok rahat ilerliyor. Evet, yakaladım. Önce en dibe kadar getirin. Ondan sonra da şu şekilde gergin olsun. Gerdirerek kaplayın tacı. Bakalım. Bir veya iki sıra fazladan örmüşüm. Sorun değil. Evet. Şu yeterli. Şimdi burada ipliğimizi keselim. Burayı dikerek kapatalım. Sağlam olsun. Hem şu uç kısmı kulak arkasına batmasın. Orayı da kapatalım.
Şöyle biraz içeride yürüttükten sonra kesebilirsiniz. Evet, temel malzememiz hazır. Şimdi kulakları örelim. Kulakları örmek için siyah ipliğimi ve 2,5 milim tığımı tekrar aldım. Sihirli halka içine 2 tane zincir çektim ve ipliği dolayarak tek seferde hepsini çıkardım. Yani bir tane yarım trabzan ördüm. Bir tane daha ördüm. Toplamda 10 tane yarım trabzan öreceğiz. 10. yarım trabzanımı da ördüm. Halkamı kapattım ve ilk ilmeğin tepesine bir ilmek kaydırma yaparak bağlandım. 2 tane zincir çektim ve zincirin dibinden itibaren örmeye devam ediyorum. 1. yarım trabzan, yine aynı noktaya bir tane daha yarım trabzan ördüm. 2. yarım trabzan. Sıradaki ilmeğe geçtim. Sıradaki ilmeğe de aynı şekilde bir yarım trabzan, aynı ilmeğin içine bir tane daha yarım trabzan. Bu turda her ilmeğe 2 tane yarım trabzan öreceğiz ve sıra sonunda 20 ilmeğe ulaşmış olacağız. Yirminci yarım trabzanımı da ördüm ve birinci ilmeğin tepesine bir ilmek kaydırma ile tekrar bağlandım. 2 tane zincir çektim. Şimdi bu turda da 30 ilmeğe ulaşmak istiyorum. Zincirin dibinden itibaren örmeye başladım. Zincirin dibine bir tane yarım trabzan ördüm. Sıradaki ilmeğe geçtim ve aynı ilmeğin içine 2 tane yarım trabzan ördüm. Sonraki ilmeğe geldim. Bir yarım trabzan. Ondan sonrakine 2 tane yarım trabzan. Bu turda da 30 ilmeğe ulaşmak istiyorum. Yani bir tek bir çift örerek sıra sonuna kadar devam edeceğim. 10 tane arttırma yapmış olacağım. Evet, sıra sonuna geldim. Sonuncu arttırmamı da yaptım. Toplam 30 ilmek elde ettim. Birinci ilmeğin tepesine tekrar bir ilmek kaydırma ile bağlanıyorum. Ve yine 2 zincirimi çektim. Bu turda 40 ilmeğe ulaşmak istiyorum. Yani 10 tane daha arttırma yapacağım. Zincirin dibinden itibaren örmeye başlıyorum. Zincirin dibine bir tane yarım trabzan ördüm. Sıradaki ilmeğe bir tane yarım trabzan ördüm. Sıradaki ilmeğe 2 tane yarım trabzan örüyorum. Yani 1 2 tane tek, bir tane çift yarım trabzan örerek bu turu da tamamlıyoruz. Evet, son arttırmamı da yaptım. Yine ilk ilmeğe ilmek kaydırmayla bağlandım. İpliğimizi burada keselim. Bunu da kesebilirsiniz. Şimdi aynı parçadan bir tane daha örelim arkadaşlar. Evet, aynı parçadan bir tane daha ördüm. Bitirdikten sonra bu defa ipliğimi kesmiyorum. Bir tane zincir çektim. İlk ördüğüm malzemeyi iki parçanın tersi birbirine bakacak şekilde birleştiriyorum. Şimdi bir ilmek buradan aldım. Bir ilmek ilk parçadan aldım. Şu ipliğimizi de içeri alalım, bitiş ipliğini. İlmek kaydırma yaparak bu iki parçayı birbirine birleştiriyoruz. Buradan bir ilmek aldım, karşıdan bir ilmek aldım ve şu şekilde içinden geçirdim.
Tekrar gösteriyorum. Buradan bir ilmek, ipliği dolamıyorum. Bir tane ilmek buradan aldım. Tam karşısından bir tane ilmek aldım ve ipliği tığımın ucuna alarak hepsinin içinden geçirdim. Bakın. Bu şekilde birleştirmiş olacağız iki parçayı. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım arkadaşlar. Daha tok, daha güzel bir kulak görüntümüz olacak. Bitince göreceksiniz. Evet. Sonuncu birleştirmemi de yaptım. İpliğimizi dikiş için biraz uzun bırakalım ve keselim. Evet. İlk kulak hazır. Bakın şu şekilde dikeceğiz bunu. Ama önce aynısından bir tane daha örelim arkadaşlar. Evet. İkinci kulağı da ördüysek artık dikiş aşamasına geçebiliriz. Kulakların yerlerini şöyle göz kararı ayarlayabilirsiniz. Ortada şöyle bir boşluk kalsın. Oraya da kurdelemizi öreceğiz çünkü. Şöyle bir ayıralım. İpliğimi, iğnemi geçirdim. Ve şöyle dikmeye başlıyorum. Sağlam olması için yine önce şu öndeki ilmekleri alacağım. Öndeki ilmekleri şu kısma dikiyorum. Zaten dikerken size belli edecekken, yani şuraya kadar diksem bence gayet güzel bir görüntü oluyor. Şu ilk kulağı beraber dikelim. Şimdi şuradan şöyle arka tarafa doğru geçiyorum. Arka taraftan da dikelim ki sağlam olsun. Şuradan tekrar geçirdim iğnemi. Az önce diktiğimiz yerin arkasındaki ilmeklerden dikiyoruz bu sefer de arkadaşlar. Şöyle bir sağlamlaştıralım. Dikme işleminiz bitince şu kulağın içinde ipliği gezdirdikten sonra kesebilirsiniz. Hatta şöyle bir düğüm de yapabilirsiniz. Bunlar kolay kolay sökülmüyor. Ama tabii yine de biz işimizi sağlama alalım. Bakın ilk kulağımız hazır. Formu, yeri gayet güzel oldu. Diğer kulağı da alalım ve onu da şöyle dikersek, hatta şöyle zemine koyup bakalım beraber. Evet, şu şekilde dikersek bence çok güzel olacak. Evet, kulaklarımız hazır. Şimdi kurdelemizi örelim arkadaşlar. Kırmızı ipliğimizi ve 2,5 milim tığımızı aldık. 22 zincir çekerek başlıyoruz. ...22 zincir çektim. İpliği tığıma doladım ve 1, 2, 3. ilmeğe bir tane yarım trabzan ördüm. Sıradaki ilmeğe tekrar bir yarım trabzan ördüm. Sıra sonuna kadar her ilmeğe bir tane yarım trabzan örüyoruz.
Toplamda 20 yarım trabzan örmüş olacağız. Evet, son ilmeğe geldim ve son yarım trabzanımı ördüm. Şu iplik sağlam olsun diye arkadan yürütmüştüm. Onu artık kesebilirim. Evet, şöyle 20 yarım trabzan örmüştüm. 2 zincir çektim. Örgüyü elimde ters çevirdim ve yine ilk ilmekten itibaren, yani zincirin dibinden itibaren, zinciri hiçbir zaman trabzan olarak saymıyoruz. Bir tane yarım trabzan ördüm. 2 3 Yine sıra sonuna kadar her ilmeğe bir tane yarım trabzan öreceğiz. Son ilmeğe geldim. 20. yarım trabzanı ördüm. Tekrar 2 zincir çektim ve geri döndüm. Yine aynı şekilde her ilmeğe bir tane yarım trabzan örüyoruz. Bu işlemi toplam 7 sıra olana kadar sürdürelim arkadaşlar. Evet, 7. sırayı da ördüm ve bu sefer bir tane zincir çektim. Şimdi bu parçanın etrafını sık iğne ile dönmek istiyorum. Daha düzgün bir görüntü için. Şöyle bitirmiştim. Elimde çevirdim. Şuradan göz kararı sık iğnelerimi örmeye başladım. 3, 4, kaç tane ördüğümü söyleyeyim ben size. 5, 6, 7 ve 8 tane sık iğne ördüm bu kenara. Şimdi büzülmesini istemiyorum örgümün. O yüzden bu köşedeki ilmeğin içine 2 tane sık iğne örüyorum. Dönüşlerde 2 tane sık iğne örebilirsiniz. Burada zaten öreceğiniz yerler belli. Bakın şurada dişleri görüyorsunuz, ilmekleri. Onların içine birer tane sık iğne örelim. Şimdi tekrar köşeye geldim. Dönmek için yine aynı ilmeğin içine 2 tane ördüm ve tekrar bu yan tarafı örüyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şu iki tarafın aynı olmasına dikkat edin. Buraya 8 yaptığım için buraya da 8 yaptım ve buradaki ilmeğe tekrar 2 tane sık iğne ördüm. Şimdi zaten burada her ilmeğim belli. Sıra sonuna kadar her ilmeğin içine bir tane sık iğne örüyorum. Son ilmeğe geldim. Son ilmeğe yine 2 tane sık iğne ördüm ve ilkine ilmek kaydırma yaparak ipliğimi kestim. Şimdi artık bu ipliğe ihtiyacımız olmayacak. O yüzden onu düzgün bir şekilde arka taraftan yürüterek kaybedebilirsiniz. Evet, şimdi iğneye siyah bir iplik geçirdim ve şu ortadan büzdürme işlemini yapacağım. Fiyonk şekli vereceğiz beraber. Şuradaki ilmekleri sayıp tam ortasından aşağıya doğru inebilirsiniz. Şöyle bir tur döndürebilirsiniz. Şimdi tabii ki böyle kalmayacak burası. Merak etmeyin.
Şurasını biraz daha üst tarafa alalım. Şu orta kısma küçük bir bant öreceğiz. Bant ördükten sonra da yerine dikeceğiz. Kırmızı da yapabilirsiniz isterseniz bu bantı. Ben ilk ördüğümde kırmızı yapmıştım. Bu seferkinde siyah yapmak istiyorum. Siyah ipliğimi aldım. 2 zincir çekiyorum. 2, 4 zincir çektim ve üçüncüden itibaren başlayarak 2 tane yarım trabzan örüyorum. İki zincir çektim. Elimde çevirdim örgümü ve 2 tane daha yarım trabzan ördüm. Elimden geldiğince pratik bir model olmasını istedim bunun. Herkes kolayca örebilsin diye. O yüzden şöyle basit bir bant öreceğiz şimdi oraya. Basit ama görüntüsü gayet güzel. Tekrar 2 zincir çektim, döndüm ve 2 tane yarım trabzan ördüm. Şimdi bunu şurayı saracak kadar öreceğiz. Sanırım 2 tur daha örmem gerekiyor bunun için. Evet, bu yeterli olur diye düşünüyorum. Zaten burada dikmek için ipim var. O yüzden doğrudan kesebilirim bunu. Hatta şu ipleri biraz kısaltabiliriz. Dikerken sağlamlaştıracağım. Şunu şöyle dolayalım. Hatta arkadan da düzgün görünsün derseniz şöyle yapalım. Şu alta gelsin birleşme noktası. Alt kısma. Oradan da taca dikeceğiz çünkü onu. Bakın arkadan da gayet temiz bir görüntü oldu. Burası ön kısmı. İpliğimi tam şurada alt kısımda bıraktım. Çünkü buradan taca dikeceğim direkt. Taçın üzerine. Şöyle düzeltelim elimizle. Hatta şuraları şöyle biraz açtırabilirsiniz. Gayet tatlı bir fiyonk oldu bence. Şöyle. Evet. Taşı aldık elimize. Şöyle iki kulağın ortasına denk gelecek şekilde yerleştirip dikiyoruz. Sadece şu siyah bantı dikiyoruz. Fiyonga dokunmuyoruz. O yüzden siyahla devam ediyorum. Evet, bakın gayet sevimli bir taç oldu. İpliğinizi sağlamlaştırdıktan sonra kesebilirsiniz. Dediğim gibi istediğiniz şekli verebilirsiniz. Bu benim şimdi ördüğüm. Bu da ilk ördüğüm. Bunun bantını kırmızı yapmıştım. Bununkini siyah tercih ettim. Size ikisini de gösteriyorum. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için takipte kalabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.